İznik Bazilikası altında şok edici bir sır. Yoksa altında daha önceden bir pagan tapınağı mı vardı? Kazılarda ortaya çıkanlar akıllara durgunluk veriyor. Bir kilisede bulunması beklenmeyecek erotik motifli bir pişmiş toprak kandil. İşkencelerden mucizelere, bir azizin şehadetinden bir konsilin toplanmasına. Vatikan'dan İznik'e uzanan şaşırtıcı bir sır. Sistine Şapeli'ndeki bir fresk ve batık bir bazilika. Aralarında nasıl bir bağlantı var? Cevap, Hristiyanlık tarihini yeniden yazabilir. İznik, Hristiyanlık için ne kadar önemli? Papa'nın son duyurusu her şeyi değiştiriyor. 2025'te İznik'te neler olacak merakla bekliyoruz. İznik'te gizli bir tarih yatıyor ve bu video tarihi derin sularda arayarak bilinmeyenleri ortaya çıkarıyor. İznik Bazilikası'nın sırları. Gölün dibindeki şehir. Tarihin kaybolan sayfaları suyun altında bulundu. İznik Gölü'nün derinliklerinde yatan bir sır, yüzyıllar boyunca suyun altında kalmıştı. Ancak 2014 yılında yapılan ve tüm dünyanın dikkatini çeken bir keşif bu sırrın perdesini araladı ve karşımıza Hristiyanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından birine tanıklık etmiş muhteşem bir yapı çıktı. İznik Bazilikası. İznik Sualtı Bazilikası'ndan ilk bahseden kaynaklar 16. yüzyıla aittir. Bu yüzyılda yaşamış Osmanlı tarihçileri İdrisi Bitlisi ve Hoca Saadettin, İznik Gölü'nde yılın sıcak aylarında su çekilince deprem sonucu çökmüş geniş bir şehrin kalıntıları görünür demişler. İşte bu gizemli alanda 2014 yılındaki keşiften sonra başlatılan kazılara Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Şahin başkanlığında devam edilmektedir. Ve bu keşif Amerika Arkeoloji Enstitüsü'nün yayınladığı Arkeoloji Magazin dergisinde 2014 yılının en önemli 10 keşfinden biri olarak gösterildi. Böylece Türkiye'den Vatikan'a, İngiltere'den Fransa'ya birçok ülkeden bilim insanları Hristiyanlık tarihi için dönüm noktası sayılan bu büyüleyici anıtın gizemlerini araştırmaya başladılar. Sualtı mezarlarının anlattığı hikaye. Daha kazının başında ilk karşılaşılan kalıntılar araştırmacıları epey şaşırtır. Bazilikanın içinde, çevresinde ve hatta altında çok sayıda pişmiş topraktan kiremitli mezar tespit ederler ki bu oldukça sıra dışıdır. Bu mezarlar yapının öncesinde bir bazilika değil de antik bir mezarlık olduğunu düşündürür. Peki Roma İmparatorluğu'nda hacılar da dahil yoksulların kullandığı bu tür mezarlar neden bir bazilikanın altında yer alıyor? Acaba bu mezarlar hangi antik sırları barındırıyor? Tarih boyunca önemli bir dini ve ticari merkez olan İznik, Hristiyanlığın ilk dönemlerinde de önemli bir haç merkeziydi. Öyleyse belki de hala bazı kutsal sırların gömülü olduğu bazilika şimdi bize neler anlatacak? Güneş tanrısından Hristiyanlığa, pagan tapınağında dönüşümün gizemli izleri. İznik Bazilikası'nın sırları derinleştikçe karşımıza daha da şaşırtıcı bir gerçek çıkıyor. Kazı Başkanı Profesör Mustafa Şahin, bazilikanın temellerinin altında aynı yerde bir pagan tapınağının olabileceğini düşünüyor. Kazılardaki buluntular da bu hipotezi destekler nitelikte. Milattan sonra 138'e tarihlenen sikkeler 1. yüzyıla ait yağ kandilleri ve hatta erotik motifli pişmiş bir toprak kandil. Evet, yanlış duymadınız. Bir kilisede bulunması beklenmeyecek bu tür eserler yapının pagan geçmişine işaret ediyor. Pagan Roma İmparatoru Commodus'un güneş tanrısına bağlılığı için milattan sonra 183'te İznik'te bir Apollon tapınağı inşa ettirdiği biliniyor ve antik bir pagan tapınağının kiliseye dönüştürülmesi Roma'nın politeizmden monoteizme geçiş sürecinde sıkça karşılaşılan bir durum. Bu tapınak güneş tanrısı ile Hristiyan İsa arasındaki sembolik benzerliklerle bir amaca hizmet etmiş ve Hristiyanlığa geçişi kolaylaştırmış olabilir mi? Hristiyanlığın Roma'da doğuşu. Aziz Neofit'in anısına kutsal bir mekan. Neofit çocukluğundan itibaren ölmek üzere olan annesini hayata döndürmek gibi gösterdiği bir takım kerametlerle kutsal bir kişi olduğuna inanılıyordu. Milattan sonra 303'te Roma valisi Decius,
Onu eski pagan tanrılara adaklar sunmaya zorlayınca neofit bunu reddeder. Bu sebeple ağır işkencelere maruz kalır. Hatta vahşi hayvanlara bile yem olarak atılır. Ancak vahşi hayvanlar ona zarar vermez ve tüm işkencelerden kurtulur. Fakat sonunda kentin surlarının dışında, göl kenarında mızrak ve kılıçlarla şehit edilir. Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlığın yasak olduğu zamanlarda öldürülen aziz neofit için öldürüldüğü yerde yapılan şehit mezarı bir haç yeri haline gelmiştir. Bu yere daha sonra Hristiyanlığın imparatorluk dini olarak kabul edilmesiyle bir kilise inşa edilmiş. Ancak bu sıradan bir kilise değildir. Çünkü Hristiyan tarihinin kırılma noktası sayılan 1. İznik Konsili'nin yapıldığı kilise olduğu düşünülmektedir. Aziz Neofit'in şehadeti, Hristiyanlığın ilk dönemlerindeki mücadeleyi ve inanç uğruna yapılan fedakarlıkları temsil ettiği için 1. Konsülün burada yapılması, Hristiyanlığın zorlu bir süreçten sonra zafer kazanmasının bir sembolü olabilir. Vatikan Sistine Şapeli'nde gizli ipuçları. Vatikan Sistine Şapeli'nin duvarlarını süsleyen bir freskle, İznik'te su altında keşfedilen bu bazilika arasında kurulan bir bağlantı, tarihçiler ve sanat tarihçileri için heyecan verici bir bulmaca oluşturuyor. İki farklı coğrafyada yer alan, yüzyılları aşan iki farklı eser, ortak bir noktada buluşuyor. Hristiyanlığın ilk dönemlerindeki önemli bir dönüm noktası olan İznik Konsili. Sistine Şapeli freskinde Roma İmparatoru Konstantin, konsile ve piskoposlar meclisine başkanlık eder. Ancak freskin üst köşesinde konsülün göl kıyısında yapılmış olabileceğine dair önemli bir detay var. Freskte bir göl ve göl kıyısına doğru inen kentin sur duvarları gözüküyor. Tıpkı İznik kıyısındaki bu batık bazilika gibi. Bu önemli bir benzerlik değil mi sizce de? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz. İznik sadece dini bir merkez değil, aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun siyasi arenada önemli bir rol oynadığı bir şehirdi. Kazılarda bulunan İsa Pantokrator simgesi taşıyan madeni paralar bu durumun en açık kanıtı. Bu sembol sadece dini bir anlam taşımakla kalmayıp, aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun mutlak egemenlik iddialarına karşı her şeyin hükümdarı İsa anlamına gelen bir meydan okumaydı. Depremin fısıltıları. İznik Bazilikası'nın yıkılışının sırları. Bazilikanın tarihe ve sulara gömülüşünün başlıca nedeni olarak gösterilen 1065 depremi, sonik patlamaya benzer bir etkiye sahip olan süper bir kayma ile gerçekten antik çağların en büyük depremlerinden biriydi. Peki bu olay sadece geçmişte mi kaldı? Son 1000 yıldır bu fay hattında büyük bir deprem yaşanmaması iki farklı senaryoyu gündeme getiriyor. Ya artık bir deprem riski yok ya da tam tersi yeni bir büyük depreme çok yakınız demektir. İstanbul'un da bu fay hattı üzerinde olduğunu hatırlatarak umalım ki inşallah bu fay hattı 1000 yıllık sessizliğini ebediyen sürdürsün. Zaman kapsülündeki keşifler tarihi değiştiriyor. Göl sularının altında yatan bu zaman kapsülünde yapılan son kazılar, yapının gizemini daha da derinleştiren şaşırtıcı bulguları ortaya çıkarıyor. Bazilika temelleri altındaki mezarlardan çıkan sikkeler, milattan sonra 364 yıllarında yani ilk İznik Konsülü'nden neredeyse 40 yıl sonra hüküm süren İmparator Valens ve Valentianus zamanından kaldığı anlaşılınca 1. İznik Konsili'nin bu bazilikada toplandığı teorisini sarsıyor. Ama yine de 325 yılındaki ilk konsilin bazı oturumlarının burada, yani Neofit Kilisesi olduğu dönemde yapılmış olması olası. 318 Havari Ayazması bir ipucu mu? Ayrıca bazilikanın hemen 250 metre arkasında bulunan 318 Havari Ayazması'ndaki 318 sayısı 1. konsüle katılan azizlerin katılım sayısıyla aynı. Ayrıca tarihi kayıtlara göre burada kutsal bir su kaynağı varmış ve ilk Hristiyanlar buraya vaftiz olmak ve hac ziyaretinde bulunmak için gelmiş. Ama Osmanlı İmparatorluğundan sonra Müslüman olan halk, ilk Hristiyanların vaftiz olduğu bu sudan içmekten ve içine girmekten çekinir olmuş ve zamanla da bu su kaynağı yer altında kalmış. Bu da
bölgenin dini öneminin ve insanların buraya yüklediği anlamın sizce de başka bir göstergesi değil mi? Papa Francis'in ziyaret kararı ve küresel bir dikkat. Tüm bu bulgular zaten Hristiyanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip olan İznik'in yerini daha da güçlendiriyor. Ama geçtiğimiz günlerde Papa Francis'in 2025 yılında ilk büyük ekümenik konsül olan İznik Konsili'nin 1700. jübile yılını burada kutlayacakları haberi bu şehrin önemini küresel çapta duyuruyor. Ayrıca Bursa İznik, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmayı başardı. Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na üye oldu ve şimdi de Dünya Mirası listesindeki adaylığının kabulünü bekliyor. Böylece İznik Bazilikası'nın gizemleri yeni keşiflerle birlikte daha da derinleşiyor. Bu tarihi yapı, Hristiyanlığın ilk dönemlerine ışık tutan adeta bir zaman kapsülü gibi. İznik şehri, inançların, kültürlerin ve tarihin kesiştiği bir nokta olarak yüzyıllardır koruduğu sırlarıyla tüm dünyayı büyülemeye devam edecek. Anadolu'daki maddi ve manevi hazinelerimizin sonraki nesiller tarafından da bilinmesine katkı sağlamak için açtığımız bu kanalımıza siz de abone olup yorumlarınızla destek olun ve bir sonraki videoda görüşünceye dek Allah'a emanet olun.